Bir varmış, bir yokmuş. Güneş küçük kasabanın üstünde bütün gün hiç yorulmadan duruyormuş gibi parlıyor. Kaldırımdaki taşlar öğle saatlerinde neredeyse sıcacık ekmek gibi ısınıyormuş. Açık pencerelerden limonlu kek kokuları geliyor. Uzaktan duyulan bisiklet zilleri birbirine karışıyormuş. Yaz tatilinin ortalarıymış. Kasabanın en meraklı 3 çocuğu olan Nehir, Baran ve Efe ise o yaz neredeyse her gün kendilerine yeni bir uğraş buluyormuş. Ama ne zaman birlikte dolaşsalar, sıradan başlayan bir gün mutlaka garip bir şeye dönüşüyormuş. Bir sabah gökyüzünde tek bir bulut bile yokken üçü kasabanın arkasındaki eski tren yoluna doğru yürümüş. Yıllar önce kullanılan ama artık tamamen unutulan bu rayların çevresi yabani papatyalarla dolmuş. Bazı yerlerde rayların arasından otlar çıkmaya başlamış. Eski tahta direkler güneşte solup açık kahverengiye dönmüş. Kasabadaki büyükler bu eski tren yolu hakkında pek konuşmazmış. Çünkü hattın sonunda duran küçük istasyon binasının yıllardır kapalı olduğu söylenirmiş. Ama en garibi şuymuş. Bazı yaz akşamları kimsenin çalışmadığını bildiği o hatta çok uzaktan ince bir düdük sesi duyulurmuş. Üstelik ortada tren falan da yokmuş. İşte tam da bu yüzden üç arkadaşın aklı günlerdir o eski tren istasyonundaymış. Öğle sıcağı biraz hafifleyince rayların kenarından yürümeye başlamışlar. Ayaklarının altında küçük taşlar çıtırdıyor. Sıcak rüzgar kuru otları hafifçe sallıyormuş. Nehir yürürken yerdeki paslı bir tabelayı fark etmiş. Üstündeki yazılar neredeyse silinmiş ama hala okunabiliyormuş. Efe tabelanın yanına çömelmiş. Tam o sırada rayların ilerisinden ince bir ses duyulmuş. Üçü aynı anda durmuş. Çünkü bu ses gerçekten tren düdüğüne benziyormuş. Ama rayların ilerisi tamamen boşmuş. Baran'ın yüzü heyecandan kızarmış. Çünkü korkutucu şeylerden biraz korkar gibi yapıp aslında aşırı meraklanan çocuklardanmış. Yol uzadıkça çevredeki evler kaybolmuş. Yerine yalnızca kuru otlar, eski direkler ve sıcak rüzgarın uğultusu kalmış. Bir süre sonra küçük istasyon binası görünmüş. Bina çok eskiymiş. Duvarlarının boyaları dökülmüş. Camlarının bazıları çatlamış. Çatısında kuşlar yuva yapmış. Ama en tuhaf kısmı ise binanın önündeki eski saat hala çalışıyormuş. Oysa içeride kimsenin yaşamadığı söylenirmiş. İstasyona yaklaştıklarında açık duran pencerenin önünden gri bir gölge hızla geçmiş. Efe korkudan elindeki limonatayı dökmüş. Nehir ise gözlerini kısmış. Çünkü içeriden bir koku geliyormuş. Patlamış mısır kokusu. Bu daha da garipmiş. Çünkü terk edilmiş bir istasyonda patlamış mısır kokusunun ne işi olabilir? Kapıyı hafifçe ittiklerinde içeriden serin bir hava yayılmış. Bina dışarıdan eski görünse de içerisi şaşırtıcı şekilde düzenliymiş. Duvarlarda eski tren fotoğrafları asılıymış.
Tavandan sararmış lambalar sarkıyor. Köşede kırmızı kadife koltuklar duruyormuş. Ve tam ortada kocaman eski bir makine varmış. Üstünde metal harflerle şunlar yazıyormuş: Gece Ekspresi sinematoskopu. 3 çocuk aynı anda durmuş. Çünkü ne olduğunu hiç anlamamışlar. Makinenin yanında büyük kırmızı bir düğme varmış. Tam o sırada yukarıdan bir gürültü duyulmuş. Sonra hızlı hızlı gelen ayak sesleri. Ve birkaç saniye sonra merdivenlerden aşağıya üstü tamamen un olmuş yaşlı bir adam inmiş. Adamın saçları havaya kalkmış, gözlüğü yamulmuş. Bir elinde de mısır tenceresi varmış. Çocukları görünce öyle şaşırmış ki elindeki tahta kaşığı düşürmüş. Meğer kasabanın herkesin boş sandığı istasyonda yaşayan kişi eski makinist Sami Dede'ymiş. Ama Sami Dede yıllardır burada gizlice eski yaz filmlerini izliyormuş. Çünkü istasyonun alt katında küçücük gizli bir sinema odası varmış. Üstelik kullandığı garip makine eski film görüntülerini duvara değil tavana yansıtıyormuş. Bir süre sonra çocuklar aşağıdaki küçük salona inmişler. Oda serinmiş, mısır kokuyormuş. Eski projektör sesi bütün duvara yayılıyormuş. Ve tavanda eski yaz görüntüleri dönmeye başlamış. Bisiklet süren çocuklar, karpuz taşıyan insanlar, uçurtmalar, denizde yüzen çocuklar. Ama görüntüler o kadar eskiymiş ki herkes biraz komik görünüyormuş. Bazıları koşarken düşüyor, bazıları kameraya şaşkın şaşkın bakıyormuş. Baran kahkahadan yere oturmuş. Çünkü görüntülerden birinde küçücük bir çocuk dev bir karpuza sarılıp onunla konuşuyormuş. Sami Dede gururla anlatıyormuş. Bunların hepsi eski yazlar. O günden sonra çocuklar neredeyse her akşam eski istasyona gitmeye başlamışlar. Bazen film izlemişler, bazen patlamış mısırı yakmışlar. Bazen de tavandaki görüntüleri izlerken uyuyakalmışlar. Ve kasabada hala bazı yaz geceleri tren düdüğü duyuluyormuş. Tren yokmuş ama artık çocuklar bunun nedenini biliyormuş. Meğer Sami Dede eski filmleri başlatmadan önce çocuklar neşelensin diye küçük tren düdüğünü çalarmış. Şimdi uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.